Herkese merhabalar arkadaşlar. Örgü Diyarı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tığ işi çok kolay, çok şık bir model anlatımı yapacağım. İp olarak şöyle bebe yünü ip kullanacağım. Kartopu markası. Tığ olarak da şu şekilde 3 milim tığ kullanacağım. Şimdi hemen yapım aşamalarına geçiyorum. Evet arkadaşlar, zincir çekerek başlayacağız. Yapacağınız işin büyüklüğünde bakın şu şekilde zincir çekerek başlayabilirsiniz. Çok fazla sıkı çekmeyelim arkadaşlar bu kısmı. Bebek battaniyesi yapmak istiyorsanız ilk sıranızı yaptıktan sonra zincirin üzerine 1 metre olarak ölçerek yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet, benim için bu kadar zincir yeterli. Kısa bir anlatım yapacağım kamera önünde. Bakın şöyle hemen ikinci zincirimden tığımı geçirdim. Bir sık iğne yaptım buraya. Bir yanındaki zincire geçtim. Bütün zincirlerime atlamadan sık iğne yaparak ilerleyeceğim arkadaşlar. Bakın bu şekilde yapacağınız işin büyüklüğünde sık iğneden sonra ölçüp yapabilirsiniz. Şöyle sıra sonuna kadar sık iğnelerimi tamamlayıp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bakın 19 tane sık iğne yaptım. Buradaki ilmek sayılarınız, sık iğnelerinizin sayısı tekli rakamlardan oluşsun. Şimdi ikinci sıraya geçeceğim. Bir tane zincir çektim. Modelimi çevirdim. Bakın hemen şu öndeki ilk sık iğnemden bir sık iğne yaptım. Yanındakinden 2, 3. Bakın bu şekilde bir sıra daha hiçbir işlem yapmadan sık iğne yaparak ilerleyeceğim. Bu şekilde hemen ben bu sıramı da tamamlayıp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bakın ikinci sıramı da tamamladım. Yine 19 tane sık iğnemi aynı şekilde yaptım. Şimdi burada bir tane zincir çektim ve modelimi çeviriyorum. Hemen en baştaki sık iğnemin içinden şöyle bir tane, şimdi ikincinin, bakın şurası değil, bir alt sıra ikinci sık iğnemde değil, en baştaki zincir kısımdan yarım kanadım kalmıştı. Oradan tığımı geçirdim. Bakın şöyle ipimi uzatarak bu şekilde kapattım. Ve bu sık iğnemin üzerini böyle kapatmış oldum. Onu atlıyorum. Bir sonraki sık iğnemi düz olarak örüyorum arkadaşlar. Şimdi sıradakini yine alttan alacağım. Bakın bunun altı değil, en alt sıra. Şuradan tığımı geçirdim. İpimi aldım ve uzatıp kapattım. Bir sonraki sık iğnemi düz olarak ördüm. Şimdi bu sık iğnemi yine alttan yapıyorum. İpimi aldım ve uzatıyorum. Kapattım. Altındaki sık iğneyi de atlıyorum üzerine aşağıdan ilmek uzattığım için. Bir sonraki sık iğnemi düz olarak örüyorum. Şimdi yine uzun olan ilmeğimi öreceğim. İpimi aldım ve kapattım. Sıradaki düz olarak sık iğne. Şimdi bakın şurayı net olarak göstereyim arkadaşlar. Bu sıram değil, bu sıramda değil, en baştaki zincirim. Şuradan tığımı geçiriyorum. Bu şekilde ipimi uzatarak kapattım. Sıradakini düz olarak öreceğim. Bakın bu şekilde sıra sonuna kadar bir uzun ilmek, bir sık iğne olarak ilerleyeceğim. Şimdi ben hemen bu kısmı tamamlayıp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bakın sıramın sonuna geldim. Aynı şekilde ilerledim. En son uzun ilmeğimi yaptım. Ve sıra sonundaki ilmeğimi, sık iğnemi yine yaptım. Başlangıçta da sık iğne ile başlamıştım.
Şimdi burada bir tane zincir çektim ve modelimi çeviriyorum arkadaşlar. Yine en baştaki sık iğnemi içinden bir tane sık iğne yaptım. Şimdi ikinciye şu iki ilmeğimin ortasından bir sık iğne daha yaptım. Yani toplamda başta 2 sık iğne yapıyorum arkadaşlar. Şimdi üçüncü ilmeğimi bakın, bir sağdan bir soldan şu iplerimin ortasından tığımı geçiriyorum. İpimi aldım ve sık iğnemi buraya yapıyorum bu şekilde. Bakın arkadaşlar, altına atlıyorum. Şu iki ilmeğin ortasındaki sık iğnem kalıyor. Bir sonraki sık iğnesi. Oradan düz olarak sık iğnemi yapıyorum. Şimdi bir buradan aldım, kapattım ve bir sonraki sık iğnemi yapıyorum. Bakın bu şekilde. Tekrar alıyorum, kapatıyorum. Bir sonraki sık iğnemi düz olarak ördüm. Bir buradan, bir karşıdan. Çok kolay ve çok keyifli arkadaşlar. Sık iğnemi yaptım. Sıradaki iki ipimden geçtim. Bakın şurada iki ipimin ortasındaki sık iğnemi normal olarak yapıyorum. Bir sonrakini bir sağdan bir soldan aldım ve kapattım bu şekilde. Sık iğnemi yaptım. Kapattım. Sık iğne, tekrar iki ilmeğimi aldım. Sık iğnemi yapıyorum. Bir tane sık iğne yaptım. Bakın başlangıçta iki tane sık iğnem vardı benim. Şimdi sonda da yine bu son kalan sık iğnemi düz olarak bu şekilde yaptım. Yani başta ve sonda iki tane sık iğne yapmış oldum. Şimdi bir zincir çekip modelimi çeviriyorum arkadaşlar. Şimdi burada hiçbir işlem yapmadan, bakın şurası değil, ikinci sıram değil, şuradaki modelimin hemen yanında şuradaki boşluğumu görüyorum zaten. Buradan tığımı geçiriyorum. İpimi önden alıyorum. Uzattım ve kapattım. Bakın bu şekilde. Bir yanındakini düz olarak sık iğne. Şimdi bir sonrakini, bakın şurası değil, şuradan şu uzun iplerimin hemen yanından. Bakın burada boşluğum oluşuyor zaten. Bunu aynı zamanda şuradaki iki ipimin ortasından geçireceğim. İlk sırada buna dikkat edelim arkadaşlar. Sonraki sıralarda zaten doğrudan tığımız oradan geçmiş oluyor. Kapattım. Bir sonrakini düz sık iğne yaptım. Şimdi sıradakini yine aşağıdan alıyorum. Bakın şöyle. Şurada önde iki ipimin ortasından çıkarıyorum tığımı. İpimi aldım. Uzatarak kapattım. Bir yanındakine sık iğne ve sıradakini yine uzun olarak, bakın şu ön tarafının buraya ilk sırada dediğim gibi dikkat edelim arkadaşlar. Bakın şöyle çıkarıyorum. Ve sonraki düz olarak sık iğne. Bakın şu şekilde sıra sonuna kadar aynı işlemi yaparak ilerleyeceğim arkadaşlar. Bir tane uzun ilmek, bir tane sık iğne. Şimdi ben hemen bu kısmı da sıra sonuna kadar tamamlayıp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bakın sıramın sonuna geldim. Başlangıçta ilk olarak uzun ilmeğimle başlamıştım. Sonda da bitirirken yine aynı şekilde şöyle şu ilk ipimin arasından geçip uzun olarak ilmeğimi yapıp kapattım bu şekilde. Bakın sıramı nasıl başlıyorsam öyle bitiriyorum her sıramda. Şimdi burada bir tane zincir çekip tekrar modelimi çevirdim arkadaşlar. Bakın ilk sık iğnemin içinden yine bir tane sık iğne yaptım. İkinciyi bir alt sırada yaptığım gibi şu iki ilmeğin içinden geçtim. Ve sık iğnemi buraya yaptım.
bir yandaki hem de aynı zamanda şu iki uzun ipimin ortasına sık iğne yaptım. Şimdi bir bu taraftan bir bu taraftan ipimi aldım. Sık iğne ile kapattım. Bir sonrasını normal sık iğne. Bakın modelimiz bu sırada biraz daha oluşmaya başladı. Ortaya çıkıyor artık. Bir önceki yaptığımız sıranın tekrarı artık arkadaşlar bu kısım. Aslında bundan sonra hep aynı işlemleri tekrar ederek ilerleyeceğim. Bakın en başta bir sık iğne ile başlamıştım. Sıramı bitirirken de yine tek sık iğnemi yapıp bitiriyorum. Her sıramda başlangıçta ve sonda aynı işlemleri yapmaya dikkat edelim arkadaşlar. Şimdi bundan sonra bir zincir çekiyorum. Modelimi çeviriyorum. Şuraya bir tane sık iğne yaptım. İkinciye 1 2 şuradaki boşluğumdan yine bakın tığımı geçirdim ve iki ipimin ortasından bu şekilde geçtim. Kapattım. Hemen bir yanındaki sık iğnemi düz olarak yine sık iğne yaptım. Sıradakini bakın uzun olarak yaptım. Bir sonraki sık iğne. Şimdi yine tekrar uzun olanını yapıyorum. Bakın tığımı buradan geçirdiğim anda modelimin ön kısmında tam ortadan geçmiş oluyor. Şöyle yakından göstereyim. Bundan sonraki sıralarda ön kısmını kontrol etmeden yapabilirsiniz. Bu sıramı da sıra sonuna kadar bu şekilde ilerleteceğim arkadaşlar. Evet bakın sıramın sonuna geldim. Başlangıçta bir sık iğne ile başlamıştım. Burada son kenar sık iğnem zaten kaldı. Onun da üzerine bir tane sık iğne yaptım. Bir zincir çekip modelimi çevirdim arkadaşlar. Şimdi bakın bu sırada şu iki ipimin ortasına da bir sık iğne daha yaptım. 2 tane sık iğne yapıyorum. Hemen şu iki ilmeğimin içinden geçtim ve kapattım. Sıradakine düz olarak sık iğne yaptım. Ve yine alttan şu iki ipimin içinden tığımı geçirdim. Kapattım. Ortaya yine sık iğne. Bakın şöyle kapattım. Ortaya sık iğnemi yaptım. İki ilmeğimin içinden geçip kapattım. Sık iğnemi yaptım. Bundan sonra model kendini tekrar edecek arkadaşlar. 2 sıra olarak biz burada birlikte ördük. Bundan sonraki işlemlerde aynı şekilde ilerleyeceğiz. Modelim gerçekten çok kolay. Bakın 1 2. Yine sonda başta 2 sık iğne ile başladığımız için sonda da 2 tane sık iğnemiz oldu. Şimdi ben hemen modelin daha ilerlemiş halini sizlerle paylaşmak istiyorum. Evet arkadaşlar bakın modelimizin daha ilerlemiş hali bu şekilde görünecek. Çok şık, çok da kolay bir model. Bakın arkası da gayet düzgün. Çok güzel bebek battaniyesi, yelek, hırka, atkı, bere yapımında kullanabilirsiniz. Yine dilediğiniz, uygun gördüğünüz yerlerde kullanabilirsiniz. Yapacak olan arkadaşlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.